Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle orta kalınlıkta bir iple çıkartacağız. Şöyle bir iki sıra lastiğimi başladım. Şişlerim 3,5 numara. Lastiğimizin üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yani her model 3 ilmekten oluşuyor. Şöyle en sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Ben 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Sizler de ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirleyebilirsiniz. 3 ve 3'ün katları artı 2. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçirerek bıraktım. Buraya kadar bir kez kurduk, yani bir model. Tekrar ediyoruz şimdi. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 2 ilmek düz, daha sonra örmeden aldığımız ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Aynı şekilde tekrar ediyorum. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Evet, kenar ilmeğinden hariç 3 ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Bakın, sıra başında artırma yaparak başlamıştım. Sıra sonunda artırma yapmadan sıramı tamamladım. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmekleri de ters örüyorum. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor. İlmeklerimizi olduğu gibi ters öreceğiz. Evet. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. İkinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Bakın, modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı işlemleri yapacağız ama artırmaları farklı yerlerde yapacağız. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bakın, birinci sırada artırma yapmıştım. Şimdi artırma yapmadan sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra 2 ilmek düz olarak ördüm. Artırma yaptığım ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonrasında bir artırma yaptım. Bakın, sıra başında artırma yapmadım. Artırmadan sonra bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tamamladım. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek artırma, bir ilmek örmeden alalım. Daha sonra 2 ilmek düz örelim.
Örmeden aldığımız ilmeği de bu iki düzün üzerinden geçirerek bırakalım. Evet, burada bir artırma yaptım. Son 3 ilmeğim kenar hariç. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Burada sıra başında artırma yapmamıştık. Sıra sonunda artırma yaptıktan sonra kenar ilmeğini örüyoruz. Üçüncü sırada artırmayı sıra sonunda yapıyoruz. Sıra başında değil. Birinci sırada artırma yaparak başladık sıra sonunda. Bakın sıra başında, sıra sonunda artırma yapmadım. Üçüncü sırada tam tersini yaptım. Sıra başında artırma yapmadık, sıra sonunda yaptık. Buna dikkat edelim. Modelimizde kayma olmasın. Yoksa şöyle modeliniz verev gidebilir, ilmek sayınız azalabilir veya artabilir. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmekler de dahil hepsini ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. Son sıramız, modelimizi bir kez kurduk. Hep modelimiz bu 4 sıranın tekrarından oluşacak. Güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model. Ajurlu bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Renkli de yapabilirsiniz. Yani birkaç renk ip de kullanabilirsiniz bu modeli yaparken. Benim gibi şöyle sade de yapabilirsiniz. Evet, bakın model şöyle devam ediyor. Bir parçada daha önce yapmıştım. Hemen onu gösteriyorum. Bu da modelin ilerlemiş hali. Aynı şekilde yaptım. Şöyle 4 sıra ters ördüm. İlmekleri çıkardıktan sonra 4 sıra ters ördüm. Şöyle incecik bir lastik elde etmiş oldum. Haroşa yaparak yani. Ama istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Model lastik istiyor, yoksa kıvrılma yapıyor. Bir ters bir düz de örebilirsiniz. Benim yaptığım gibi haroşa lastiği de şöyle daha çok örerek yapabilirsiniz. Model böyle ilerliyor. Bakın kenarları şöyle. O artırmalara dikkat edelim. Evet. Arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani her türlü örgüde kullanılabilecek, yapımı kolay, güzel, çabuk ilerleyen modellerden. Yazlık örgülerinizde de koton, merserize ip tercih edersiniz. Benim bu kullandığım da şöyle merserize bir ip gibi bir şey. Buna da gayet güzel uyum sağladı bu model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.